Şimdi Wyoming'deyiz. Bir süredir burada bekliyorum çünkü aşırı yüksek bir rüzgar var. Tır kayıyor yavaştan. Sakin ol oğlum, sakin ol. 3 gün falan yolda mahsur kaldım burada. Kötü hava şartları sebebiyle. Burası Wyoming. Wyoming'de yaz kış fark etmez. Rüzgar olur, kar kış, kıyamet, fırtına olur. Acayip rüzgar var, acayip. Bu bölüm çok sıkıntılı geçti. Böyle 2-3 kere yılan gibi dans ettim orada ama sonunda atlattık. Bugün de ölmedik. Durum kötü ama yapacak bir şey yok. Büyük bir sıkıntıyı beraber atlattık. Evet, yine yoldayız ve yine mazotumuz bitti. Görüyorsunuz. Remaining fuel dediği kalan mazot seviyesi. Göstergede de görüyorsunuz. Hiç kalmamış. Şuradan göstereyim. Mazota da 42 milimiz var. Bakalım bu mazot bize yetecek mi yoksa bizi yoldan mı bırakacak? Şimdi driver olunca her yerden mazot alabiliyorsun ama biraz daha owner kafasına girdiğin zaman, yani tırı kiraladın ya da sahibi olduğun zaman ucuz mazot arıyorsun. Bakalım ama göreceğiz. 42 mil. Ben gider diyorum. Gider diyenler 1'e bassın. Gitmez diyenler 2'ye bassın. Birazdan görüşürüz. Her zamanki gibi Volvo yine bizi yolda bırakmadı. Mazota kadar getirdi. Adamsın lan sen. Keşfetmez. Yok. Şimdi biraz buna mazot alalım. Yok, başka bir şey de istemem. Sonra yolumuza inşallah devam edeceğiz. Normalde var ya, hayatta yapacağım bir iş değildir. Böyle alır geçerim böyle 10 cent, 5 cent, 10 cent, carçurt, bunlarla uğraşmam. Ama bu trip özellikle hafta sonuna da denk gelmesi, diğer haftaya sarkması vesaire falan filan. Bundan dolayı 60 galon aldım. Bir 60 galon aldım. Ucu ucuna yete yete kendimi götüreceğim en ucuz yere gideyim kafasındayım. Ağzım yüzüm şişmiş. Şimdi bir duş alacağız gençler. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Bir jet geçiyor. Diğer jet burada. Şimdi indirme bitti. Şuraya kadar bu diğer yük. Şuraya şey bırakmışlar. Eşantiyon bırakmışlar ama eşantiyon ne tahmin edin. Domuz. Ben de yandaki dayıya verdim. Yandaki dayı da Rus'tu. Dedim, dayı dedim sen bunu dedim yersin. Yeriz, sıkıntı yok. Zaten işimize yarayan bir şey verseler var ya, böyle şaşırırım yani. Derim ki ooo nasıl oldu? Hayret. Bir kere de işimize yarayan bir şey verin be kardeşim. Gitti bize domuz veriyor. Ama nasıl biliyor musun? 3 koli domuz eti vermiş adam. Üstüne de şey yazmıştı, yaptığınız iş için teşekkür ederiz falan filan. Şimdi Wyoming'deyiz. Bir süredir, bir 2 saattir falan burada bekliyorum çünkü aşırı yüksek bir rüzgar vardı. Yaklaşık 60 mph civarıydı. Şu anda da kasada sadece 6000 pound, yani bunları Türkçe'ye çevirmem gerekirse yaklaşık 100 kilometre saatle esen bir rüzgar vardı. Halen daha var bu arada, daha geçmiş değil. Ve yaklaşık yükümüzde 3 ton civarı falan, çok hafifiz. Onun için de yani rüzgar yandan vurduğunda yelken gibi oluyoruz. Hatta şurada bak, bayrak görünüyor mu bilmiyorum ama eğer görünüyorsa bayağı sert esiyor yani. Şimdi şurada bir tane uygulama var. Buradan görebiliyorsun. Şu an Laramie, Wyoming'deyiz. Salt Lake'e kadar çizdim. Sıkıntılı olan yer orasıydı. Şu önümüzdeki bölge sıkıntılı yer. İleri doğru saati kaydırdığımızda biraz daha rahatlıyoruz. 8'de rahatlayacak diyor, saat 6. Ama iyi bakalım 7'de kaç diyor. 7'de de bir tık rahatlıyor. 43 bizi bozmaz. Bakalım bir çıkalım yola da göreceğiz ne olacak ne bitecek. Allah kerimdir. Gidelim. Hastayız şu sese ya, hastayız. Hastasıyız dede. Evet, start verildi. Şahbatur. Görüşürüz agalar, hakkınızı helal edin. Bu arada ben burada kışın daha eğitim aldığım dönemde yolda kalmıştım. 3 gün falan yolda mahsur kaldım burada. Kötü hava şartları sebebiyle. Dur dayı, sen geç dayı. Sen bize yol verdin, ben de sana yol verdim. Eyvallah dayıcım, teşekkür ediyorum. Şuradan Google Maps'ten de 40 mph diyor, yani çok kötü valla. Tırı kaçırıyorduk. Şuradan 40 mph diyor. Nereden esiyormuş? West Northwest. Aradan bir yerden vuruyor diyor. Biz de West'e doğru gittiğimiz için aslında düz giderken bir sıkıntı yok. Kafadan aldığı zaman tır sadece biraz yavaşlatır. Ama yandan falan vurunca bildiğin yelken gibi oluyoruz. Hele bir de hafifsen ayvayı yiyorsun kısacası. Burası Wyoming. Wyoming'de yaz kış fark etmez. Rüzgar olur, kar kış, kıyamet, fırtına olur. Bunlar normal şeyler. Çok hızlı gitmeyeceğim şu an. Ama biraz yol yapmam lazım. 400 milimiz var. Yarın sabah yetişmemiz lazım. Gece de uyumak istiyorum yani biraz.
Böyle de FPS oyun oynuyormuş gibi oluyorsunuz. Bak ne yapacaksın biliyor musun kardeşim? Koltuğuna önce bir dik oturacaksın. Sonra böyle bacakları şöyle yapacaksın. Ondan sonra kollarını böyle direksiyon tutarmış gibi tutacaksın ve bu videoyu izleyeceksin. Ondan sonra işte o zaman bu videoyu yaşayabilirsin. Tabii 100 kilometre rüzgar lazım sana. Bu yaşadığım duyguları da yaşayabilseniz keşke. Ya aslında hafif olmasak, ağır olsak sıkıntı yok da hafifiz acı. 6000 poundla gidiyoruz. Sağlı sollu tırlar çekmiş, gitmemişler. Ama giden de var. Yani toplamda 40.000 pound. Yani araba dahil 20.000 pound'un altındaysan gitme diyor. Biz de 20.000 pound'dan, pardon 40.000 pound'dan bir tık yükseğiz. Çok da değil yani. Şimdi şöyle kapatsam siz görebilir misiniz? Size vurmuyordur ya muhtemelen. Benim gözüme vuruyor. Böyle götüm götüm gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu an 55 gösteriyor. Ama bu dediği yer neresi abi? 55. Plakayı yazdık gene. Elk Mountain diyor. Elk Mountain nerede? Elk Mountain, Wyoming. 47 mil. Biz oraya hemen hemen bir saate varırız zaten. Dayım tabii yüklüyse double bunlar yüklü olur. Ağzına kadar doldurmuşlardır bunlar muhtemelen. Bu tarz havalarda genelde bazı kendini bilmezler diyelim. Hızlı hızlı gidiyor. Karda da, tipide de, fırtınada da falan ama arkadaşlar bildiğiniz gibi doğaya artistik olmaz. Yani erken gidene de madalya vermiyorlar. Hiçbir şey de bizim sağlığımızdan değerli değil. Şu an belki rüzgar sesinden benim sesimi almıyor bile olabilirsiniz yani o kadar diyeyim. Çok acayip bir rüzgar esiyor. Motor sesiyle birleşiyor. Buralar böyle. Wyoming. Çok boş bir eyalet. Bak bomboş. Hiçbir şey yok. Şehirlerin arasında böyle 150 mil. Ne kadar diyeyim? 1 mil 1.6 kilometre. Yani ne yapar? 160 desen. 80, 240. 200, 240, 150 kilometre falan civarı değişiyor. Sağda solda hiçbir şey yok. Muhtemelen burada arsa fiyatları da çok ucuzdur. Hatta Amerika'da bazı eyaletler eğer sen oraya taşınırsan işte Wyoming gibi böyle hiçbir şeyin olmadığı eyaletler kendi eyaletindeki popülasyonu arttırmak için eğer sen oraya taşınırsan sana para veriyormuş diye duydum. Arkansas vardı bunlardan birisi. Missouri galiba. Tam emin değilim. Eyaletleri şu an tam hatırlamıyorum. Ama para veriyorlar üstüne. Gel diyor bizim burada yaşa diyor yani. Öyle diyeyim sana. Amerika'ya gelecek olan arkadaşlara duyurulur. Araştırın. Şartları nedir bilmiyorum. Ama böyle bir şey var. Arkadaşlar bu arada yeri gelmişken de belirteyim. Videoda bahsetmemi istediğiniz, videoda işte şunu da çeker misin, bunu da çeker misin dediğiniz ya da kardeşim bak şöyle yaparsan daha iyi olur dediğiniz şeyleri bana ya Instagram üzerinden ya da işte YouTube'daki yorumlardan vesaire iletin arkadaşlar. Lan GoPro'nun bile şarjı bitti ya. Yedek bataryayı takmam gerekiyor ama nerede dururum onu da bilmiyorum. Şu an durabilecek durumda değilim pek. Burayı da bitirmemiz lazım bir yandan. Bak şimdi ne kadar rüzgar esiyor. Camı açacağım. Sesi biraz kısın buradan. Acayip kulaklarınız parçalanabilir. Acayip rüzgar var. Acayip. Oğlum GoPro'nun şarjı bitti lan. Neyse şimdi durdum da biraz da yolu kontrol ettim. Biraz da beni gördüm arada. Durum kötü ama yapacak bir şey yok. Büyük bir sıkıntıyı beraber atlattık. Bakalım kalan bölümde de hadi hep beraber gidelim. Gelin bakayım siz öyle. Hadi bakalım. Dayı da buraya çekmişti. Burada bekliyordu. Bir kere geçen sene ilk tıra başladığım zaman yine böyle 45 mph rüzgar vardı. Yani ne kadar? 60-65 kilometre saat civarıydı. Ve ben boş trailer götürüyordum. O da çok kötüydü mesela. South Dakota'daydım. Kar, kıyamet tipinin içinde o mahsur kaldığım hafta. Zaten o yükü bırakınca mahsur kaldım. Böyle bir hafta çıkamadım oradan South Dakota'dan. Onun için zaten bu tişörtü almıştım. Oradan bir hatıra olsun diye. Bir senedir giyiyorum. South Dakota benim hayatımda çok acayip bir yere sahip ya. Yani sanmıyorum ki South Dakota
benden başka birisinin hayatında ilginç bir yere sahip olsun. Oranın yerlerinin hayatında bile böyle bir yere sahip değildir yani. Öyle anlatayım ben sana. Orada da hiçbir şey yok. Orada aynı bu Wyoming gibi. 2 tane şehir var. Rapid City ile Sioux Falls. Onun arasında hiçbir şey yok. Çok ilginç bir yer ya. Ama size bir şey diyeyim mi? Asıl Amerika orası gerçekten. Şimdi biz geliyoruz. İşte New York, Miami'ye falan filan görüyoruz. Orası Amerika değil. İşte buralar Amerika, anladın mı? Buradaki işte county, o nasıl derler, kasaba hayatı. O işte vurdu mu iki tarafa açılan kapılar vesaire. Texas, işte ne bileyim, Texas'ın da büyük şehirleri değil bu arada. Ufak yerleri, kasabaları. South Dakota, Wyoming. Asıl Amerika burası arkadaşlar. Yani Amerika'ya geldikten sonra muhakkak buralara da gelin. Tabi burada yaşanır mı? Soru işareti. Çok da yaşanacağını düşünmüyorum şahsen. Ama bir de görmek lazım yani ya. Gerçek Amerika'yı. O redneckleri görmek lazım. O kuzeydeki beyaz Amerikalıları görmek lazım. Onların hayatlarını bilmek lazım. Tırcılığın en sevdiğim yanı bu işte. Şu ana kadar 48 eyalet gördüm. Sadece Alaska ve Hawaii'ye gitmedim. Oralara da inşallah gideriz bir gün. Daha demin tam GoPro'nun şarjı bittiği zaman bir tane Prius gördüm. Şöyle beni solladı, önüme geçti. Oregon plakaydı. Tır kayıyor yavaştan. Sakin ol oğlum, sakin ol. Neyse, Prius Oregon plakalıydı. Buradan ta Oregon'a gidecek. Dedim ki bunun sahibi kesin Türk, kesin DoorDash'çi. Tam DoorDash'çi arabası, Oregon plaka, hiçbir Amerikalı. Hani buradan başladığını bile varsaysan kesinlikle o doğudan başlamıştır. En yakın Chicago'dan başlamıştır o da. Hani buradan sadece Wyoming'e geldiğini bile varsaysan buradan Oregon'a arabayla, özellikle Prius'ta gitmez. Abi alır Amerikalı uçak biletini, efendi gibi yoluna bakar, devam eder. Sadece bizim gibi göçmenler işte böyle yolları seviyor. Amerikalıların hiç yol sevdası yok. Direkt alıyorlar uçak biletlerini. Hop oradan oraya devam. Hızlıca. Gittim bir de kiralıyorlar arabalarını, evlerini. Bakıyorlar keyiflerine abi. Hemen bitirdik arkadaşlar. Bak Rawlins'e geldik. Şu çıkış Rawlins çıkışı. Şurada da ne varmış lan? Yiyecek bir şey de yok ki ya. Neyse, bu bölüm çok sıkıntılı geçti. Acayip böyle 2-3 kere yılan gibi dans ettim orada ama sonunda atlattık. Bugün de ölmedik. Ölürsek de kime kalmış? Mexican food truck. Fiyatlara bakalım. Bak şimdi taco aldım ben 4 tane. 2,5'tan 10 dolar yapar. Burada da diğer fiyatları görebiliyoruz ama bu Meksika ile alakalı en sevdiğim şey şu ya. Abi bunun bir tadı var, anlatamam size. 2 etli, 2 de tavuklu. Yanına da kola. Manzara da bu şekilde. Manitayla 2+1 bir eve çıkıyorsun. Şöyle 86 ekran, kocaman bir tane televizyonda koyuyorsun. Sonra bir tane de LED takım buluyorsun şuradan bir yerden. Şurada falan bulursun muhtemelen. Sonra abi oturuyorsun akşamları, açıyorsun Netflix'ini. 85 dolar işimizi görür. Oturuyorsun. Nasip olur mu be?